Herkese merhaba. Bugün yine domates tarlamızdayız. Domatesde yabancı otlarla olan mücadelemizi aktarmak istiyoruz sizlere. Biliyorsunuz karpuzda da bahsettik, bunda da bahsedeceğiz. Domateslerin altına aynı karpuzda olduğumuz gibi mulch naylonu sermiştik. Mulch naylonu serdik diye bütün işlemlerimiz bitmedi. Aralarında yabancı ot çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Hatta naylonu delip üzerine çıkan otlar bile oluyor. O yüzden naylonu serdik, yabancı otlarla olan tüm mücadelemizi tamamladık. Rahat rahat büyüme sürecini oturup izleyeceğiz diye bir şey yok. Bu süreçte yabancı otlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Fiziksel olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. İsterseniz ilaçlama olarak da mücadele edebilirsiniz. Bunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağız. Fiziksel olarak elle diplerinde olan otları muhakkak koparmamız gerekiyor. Bu otları köklerinden sökmemiz gerekiyor ki tamamen çözüm bulmuş olalım. En önemlisi otlar küçükken mücadele etmek. Bazı otlar mulch naylonun altında kalıyor. Onları böyle ayağımızda eziyoruz ya da biz hiçbir şey yapmadan o sıcağın etkisiyle siyah naylonun altında çıkarmıyor. Ama bazı otlar da o naylonu dinlemeyip aralarından çıkıp üst tarafta kendine yer edinmeye çalışıyor. Hatta bazı uyanık otlar var ki domatesi diktiğimiz yerden domatesin en dibinden çıkmaya çalışıyor. Onları da koparmamız gerekiyor. Yabancı otlarla mücadelemizi diktiğimiz andan itibaren topladığımız ana kadar sürdürüyoruz aslında biz. Küçükken yabancı otları temizlemezsek eğer toprakta aynı şekilde verimini pay edebilir. Hem domates kullanıyor onun verimini hem de otlar kullanıyor. Bu sefer de yarı yarıya ortak olarak kullanmış oluruz verimlerini. Yabancı otları temizlersek tüm toprağın verimini, attığımız gübreyi, attığımız ilacı, toprağın kendi verimini direkt domates alacaktır. O yüzden yabancı otlarla mücadelemiz çok önemlidir. Domates büyüdüğünde yabancı otlarla mücadelemiz azalıyor. Çünkü domates büyüdüğü için o otları büyütmüyor. Bütün verimi kendine alıyor. Ama canavar otu gibi otlar olduğu zaman domates büyük olsa bile direkt büyümesini kesiyor. Domatesi kurutuyor. O otları her aşamada temizlemek gerekir. Bu işlemler genelde yağıştan sonra yapılır. Çünkü yağıştan önce yapılırsa toprak tekrar beslenmiş olur ve ondan sonra yabancı otlar tekrar çıkabilir. O yüzden yağışlardan sonra yapmak çok daha mantıklı olur. Bu işlemi yaptıktan sonra da sulama gerçekleştiriyoruz. Aralarını sürdükten sonra da sulama yapılması daha sağlıklı olacaktır. Bazı otlar vardır ki mesela canavar otu. Bitkileri, mahsulleri bitirecek bir ottur. Canavar otu çok tehlikelidir. Kolay kolay ilaç işlemez. Bunu tek tek toplayarak sökmeniz gerekir. Mulch naylonu falan anlamaz, delip üzerine çıkar. Domatesin tüm verimini alır. Bu sene canavar otuyla karşılaştık. Her sene karşılaşıyoruz neredeyse. Canavar otu bütün verimini alıyor bitkinin. Tamamen çürütüp bitiriyor artık. O yüzden canavar otlarını gördüğümüz anda küçükkenden itibaren koparmamız, sökmemiz gerekiyor. Ve o kadar çabuk büyüyor ki hemen böyle her tarafını sarmış oluyor. Bu sene bizim domateslerimizde İlk seferde bütün mahsulleri vermiş oldu. Herhangi bir otla, canavar otuyla vesaire hastalıkla karşılaşmadık. Ama ikinci mahsullerinde canavar otu öyle bir sardı ki domateslerimiz ikinci verimini verebilecek mi? Bu mücadeleyi tamamlayabilecek miyiz? İnanın şu an biz de bilmiyoruz. İlerleyen süreçlerde size göstermeye çalışacağız. Domatesin yabancı otlarla mücadelesini biz traktörle devam ediyoruz. Traktörle aralarını sürüyoruz. Biliyorsunuz domatesler karpuzdaki gibi böyle çok uzun mesafede dikilmedi ama yine de yarı yarıya olsa bile dikim sürecini gerçekleştirdik. 120 santim aralarla damlamalarımızı serip üzerine domatesimizi dikmiştik. Aralarda kalan kısımlar da boş kalmış oldu. Özellikle yağmur yağdığı zamanlarda hemen toprak beslenip oralardan otlar çıkmaya başlıyor. Sonra aralarını sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine karpuzda söylediğimiz gibi kaz ayaklarıyla bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Fakat kaz ayaklarını öyle olduğu gibi tarlaya sokamıyoruz. Çünkü domatesleri de yırtabilir, aradaki naylonları da yırtabilir. Ona göre ölçmüş oluyoruz. Mesela 120 santim aramız varsa 50 santimini domates kaplıyorsa aralarda kalan santime göre 3-4 adet kaz ayağını bırakıp diğer arada da 3-4 adet kaz ayağını bırakıp o şekilde sıraya sürerek ilerliyoruz. Bir gidip bir geliyoruz, o şekilde tamamlamış oluyoruz. Sol tarafta olan kaz ayaklarımız buraya, sağ tarafta olan kaz ayaklarımız buraya girerek sürdüğümüzde aynı şekilde ters döndüğümüzde yarım kalan yeri de o şekilde tamamlamış oluyoruz. Çünkü biri biraz yarım, diğeri tam almış oluyor. Tam alan kısmı ikinci kez gitmiş oluyoruz. Diğer kısmı bir kez gitmiş oluyoruz. Yani tarlaya sürdüğümüzde otları yatırarak gittiğinde bu şekilde kaz ayakları bir de buradan sürdüğümüzde o otları sökmüş oluyor. Bu küçükken yapıyoruz tabii bunu. Otların büyüme durumuna göre. Çünkü otlarla mücadele etmezsek inanın bitkinin verimini tamamen bitirmiş oluyor. İkinci kez yaptığımızda da eğer biraz daha büyüdüğünde domatesler çok büyüdüğünde bu şekilde kapattıysa ya da bundan bir önceki seferde de biraz böyle kapattıysa o zaman aralarını sürmemiz zorlaşabiliyor. Traktörün altına çarpmış oluyor. Kaz ayaklarının altına çarpmış oluyor. Böyle yırtarak, sıyırarak gitmiş oluyor. Bu da domatese zarar veriyoruz demektir. O yüzden domatese zarar vermeden yapmamız lazım. Tabii bizim traktörümüz alçak olduğu için bu durumda daha yüksek traktörler var. Sırf araları sürmek için yapılan ince, büyük
traktörler var mesela. Öyle araçlar var. Onlardan bizim elimizde olmadığı için biz şu anki elimizde olan şeylerle söylüyoruz aslında sizlere. Bu şekilde yapmazsak çapa motoruyla yapıyoruz. Bizim küçük bir çapa motorumuz var. Tam domatesin arasına girecek şekilde aslında biz ona göre ayarladık. O çapa motorunu araya sokup eğer domatesler çok büyüdüyse iki taraftan böyle yatırarak yardımla aralarını sürerek gidiyoruz. O zaman da 3 kişi gerekmiş oluyor. Normalde tek kişiyle gidip sürüp gelebilirsiniz. Ama domatesler çok büyüdüyse böyle yatmışsa onun aralarından ayırmamız gerekiyor. Onları yoksa kesmeye başlıyor. Tabii bunu zarar vermeden yavaşça çekerek yapıyoruz. Bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir kere gidip bir kere gelmeniz yeterli olacaktır. Zaten o çapa etkisi gösterdiği için böyle otları sökerek ilerlediği için hızlı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ama çapa motoruyla olduğunuz yerde fazla beklemeyin. Zaten domatesler büyümüş oluyor. Olduğunuz yerde bekleyip bu şekilde toprağı daha fazla çapalamaya başlarsanız bu sefer de domatesin köklerini kesmiş olursunuz. Buna dikkat ederek yapmalısınız. Tabii bunları yaptık diye tüm işlemlerimiz bitmiyor. Elle ya da çapayla arada kalan otları temizlememiz gerekiyor. Çapayla sürerken, kaz ayaklarıyla sürerken kalanlar oluyor. Bunları da çapayla, elle temizliyoruz. Tabii fiziksel olarak mücadeleyi bu şekilde yapıyoruz. İlaçlayarak da mücadele edebiliyoruz. İlaçlama olarak da kullanabilirsiniz. Bunu zirai ilaçlarla ya da doğal yöntemlerle, doğal karışımlarla yapabilirsiniz. Bildiğiniz yöntemler varsa, araştırdığınız yöntemler varsa onlarla yapabilirsiniz. Domates kalın yapraklı, geniş yapraklı olduğu için ince yapraklılara zirai ilaçlama yapılıyor. Mesela kuş otu ince yapraklı. Onun için ilaçlama olabiliyor ve o otu öldürüyor. Onun haricinde tüm yabancı otlara etki etmiyor. Bazıları canlı kalıyor. Bunun tercihi size kalmıştır. İlacı dikkatli seçerek yapabilirsiniz. Aksi takdirde bitkilere zarar verebilir. Hangi ilacın atılması gerektiğini ziraat mühendisine danışarak öğrenebilirsiniz. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, toprağa ve domatese zarar verilmeyecek ilaçlar tercih edilebilir. Bugün sizlere domatesde yabancı otlarla olan mücadelemizi anlattık. Bunlarla ilgili bilgi verdik. Umarım faydası olmuştur. Eksik ya da hatalı gördüğünüz kısımlar varsa yorumlardan bize aktarmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.